Antik Makedonya Kralı Büyük İskender nasıl Mısır firavunu oldu? Büyük İskender, İssus Savaşı'nda Pers Kralı 3. Darius'u mağlup ettikten ve Doğu Akdeniz kıyılarındaki güçlü şehirleri ele geçirdikten sonra M.Ö. 332'de Mısır'a gitti. O zamanlar Mazaces adında önde gelen bir Pers satrapı Mısır'ı kontrol ediyordu. Persler krallığı 10 yıl önce M.Ö. 343'te fethettiklerinden beri Mısır'ı yönetiyorlardı. Yine de İskender bir Pers soylusu tarafından kontrol edilmesine rağmen Mısır'a doğudan açılan kapı olan Pelesyum'a ulaştığında herhangi bir direnişle karşılaşmadı. Bunun yerine Curtius'a göre büyük bir Mısırlı kalabalığı İskender ve ordusunu Pelesyum'a ulaştıklarında karşılamıştı. Krala ve onun ordusuna direnmeyi tercih eden Mazaces, İskender'i aynı şekilde memnuniyetle karşıladı. Böylece Mısır savaşmadan Makedonların eline geçti. Çok geçmeden Büyük İskender orada İskenderiye'yi kurmuş ve Mısır halkı tarafından firavun ilan edilmişti. Gelin Büyük İskender'in Mısır'ı işgalinin ve firavun oluşunun hikayesinin detaylarına birlikte göz atalım. Pelesyum'a ulaşan İskender ve ordusu daha önceki yüzyıllarda bu antik ülkeyi yöneten birçok yerli hükümdarın geleneksel başkenti olan Memphis'e doğru yöneldi. İskender bu tarihi şehre gelişini kutlayacağından, yani orayı fethedeceğinden emindi. Öyle de oldu. Helenik, atletik ve müzikal yarışmalar düzenledi ve Yunanistan'dan en iyi yarışmacılar bu etkinlik için Memphis'e getirildi. Bununla birlikte yarışmaların yanı sıra çeşitli Yunan tanrılarına da adak adadı. Ama yalnızca bir geleneksel Mısır tanrısı olan Apis'e kurban verildi. Büyük boğa tanrısı Apis, Memphis'te çok önemliydi. Büyük İskender, Perslerin aksine Mısır dinine saygı duyuyordu. Pers İmparatorluğu tarihinde birkaç kez Mısır'ı işgal etmişti. Milattan önce 6. yüzyılın sonlarında Pers kralı Kambises tarafından neredeyse 200 yıl sonra 3. Pers kralı Mısır'ı fethettiğinde Mısırlılar için çok büyük öneme sahip olan Apis boğa tanrısına karşı oldukça küçümser ve saygısız davrandılar. Hatta her iki kral da kutsal boğayı katledecek kadar ileri gitti. Bu Perslerin Mısır dinini küçümsemesinin çok büyük bir kanıtıydı. Sonra İskender tarihi değiştirdi. Apis boğasına kurban kesen İskender, kendisini Persli seleflerin tam tersi olarak göstermek istiyordu. Mısır dinine saygı göstererek daha önceki Perslerin tam tersi şekilde davrandı. Bu sayede Mısır halkının güvenini ve sevgisini kazanmış oldu. Halkın güvenini kazanan İskender firavun ilan edildi. Mısır'da kaldığı süre boyunca İskender, Mısır halkı tarafından yeni firavun ilan edildi. Ra'nın oğlu ve Amon'un sevgilisi gibi tarihi ünvanlar aldı. Bununla birlikte ayrıntılı bilgi bulunmasa da İskender'in Memphis'te ayrıntılı bir taç giyme töreni yaptığı hakkında söylentiler yer alıyor. Ayrıntılı taç giyme töreni olsun ya da olmasın, Mısır'da firavun olarak onurlandırıldı. İskender'in bir firavun olarak tasviri Luxor tapınağının içinde günümüze kadar gelmiştir. Tapınakta İskender, Amon ile birlikte geleneksel bir Mısır firavunu olarak tasvir edilmiştir. İskender çağdaşları ve nihayetinde Ptolemaik halefleri için eski Mısır kültürünün büyük gücünün ve prestijinin bir kanıtıdır. İskenderiye'nin kuruluşu. Firavun Memphis'te uzun süre kalmadı. Kısa süre sonra şehri terk etti ve kuzeye Nil Nehri'ne doğru yola çıktı. Nil Nehri'nin Kanopik kolunda ve Akdeniz'in yanında Racotis adlı bir yerde yeni bir şehir kurdu. O şehir antik Akdeniz'in büyük bir mücevheri olmaya devam eden ve bugüne kadar ayakta kalan İskenderiye'ydi. İskender oradan batıya, kıyı boyunca Paratenium adlı bir yerleşime yöneldi ve ordusuyla birlikte çölü geçerek Libya'da, Siva'daki Ammon'un kutsal alanına gitti. İskender'in gözünde Libya, Ammon'u Zeus'un yerel tezahürüydü ve bu nedenle Tanrı'nın ünlü çöl tapınağını ziyaret etmeye hevesliydi. Siva'ya ulaşan İskender, Ammon'un oğlu olarak karşılandı. İskender, Siva'dan Mısır'a ve Memphis'e döndüğünde M.Ö. 331 baharıydı. Memphis'te birliklerini topladı ve Darius'a karşı seferine devam etmeye hazırlandı. M.Ö. 331'de Nisan ayında ordusu ile birlikte Memphis'ten ayrıldı. Kral
hayatı boyunca bir daha asla şehri veya Mısır'ı ziyaret etmeyecekti. Ölümünün ardından cesedi Memphis'e getirilen İskender'in nasıl öldüğü ise hala tam olarak bilinemiyor. Son günlerini yüksek ateş ve halsizlikle yatakta geçiren İskender'in bir hastalıktan veya bir şölende zehirlenmesi sonucu öldüğü de söylentiler arasında yer alıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.